Bu videoyu aslında eşim için hazırlıyorum desem yanlış olmaz. Eşim sağ olsun biraz eski usul, hep der ki namazlarını kıl. Yoksa başımıza bela gelir, evin bereketi gider. Tabii böyle deyince ister istemez merak ediyorsun tabii. Acaba gerçekten Kur'an'da namaz kılmasak başımıza taş mı yağacak? Yoksa bu biraz babaanne öğütlerinden ve ben de biraz araştırayım dedim. Hem kendimi hem de eşimi biraz aydınlatmak için. Yani bu video biraz ailenin küçük iç tartışması, biraz büyük bir sorunun peşine düşmek gibi bir şey oldu. Şimdi gelin birlikte bakalım. Namaz dediğimiz şey aslında ne? Korkudan mı kılmalıyız yoksa Allah'ı gerçekten hatırlamak için mi? En önemlisi evin bereketi namaza mı bağlı yoksa başka şeylere mi? Hadi bakalım. Başlayalım. Şimdi şöyle düşünelim. Biz namaz dediğimizde hemen aklımıza belli hareketler geliyor. Elleri kaldırmak, Fatiha, rükû, secde. Ama Kur'an'da geçen kelime aslında salat ve işin ilginç yanı şu. Salat kelimesinin her zaman bizim bildiğimiz anlamda namaz demek olmadığını fark etmek bu konuda gerçekten yeni bir pencere açıyor. Kelimenin kökenine bakalım önce. Salat kelimesi Arapça ama sadece namaz anlamına gelmiyor tabii ki. Asıl anlamı dua etmek, bağ kurmak, yönelmek gibi şeyler. Yani bu kelime bir ibadet şekli olmadan önce bir ruh halini ve yönelişini anlatıyor. Mesela Kur'an'da Allah ve meleklerin peygambere salat ettiği anlatılır. Ashab suresi 56. ayette. Burada Allah melekleri ve inananları peygambere salat edin diyor. Ama namaz kılmıyorlar tabi. Bu bir destek ve rahmet duası. Başka bir örnek Tevbe suresi. Peygambere salat et diyor. Ama burada yine dua et. Onları destekle, onlara rahmet ile anlamları var. Bu bile bize şunu söylüyor. Yani salat kelimesi bağlama göre anlam kazanıyor. Bazen dua, bazen destek, bazen rahmet, bazen de ritüel ibadet. Peki salat kelimesi hiç ritüel ibadet anlamında kullanılmıyor mu? Tabii kullanılıyor. Kur'an'da mesela namazlara ve orta namaza devam edin. Mesela Bakara suresinde gibi ayetlerde salat, ritüel bir ibadet işareti var. Ama detay orada yok. Hatta bazı ayetlerde rükû edin, secdeye kapanın gibi ifadeler var. Yani hareketlerden ipucu veriliyor. Ama yine de kaç rekat, hangi dua, hangi vakitler orada net bir tarif yok. İşte buradan çok önemli bir sonuç çıkıyor. Salat kelimesi Kur'an'da çok katmanlı bir anlam dünyası taşıyor. Bazen birebir ritüel, bazen duanın kendisi, bazen bir toplumsal destek, bazen de Allah'ın rahmeti, ilgisi. Peki biz ne yapıyoruz? Çoğu zaman her salat kelimesini direkt namaz diye çeviriyoruz. Ama bu hem dil açısından hem de Kur'an'ın zenginliğini anlamak açısından eksik duruyor. Şöyle düşün. Allah'ın salatı rahmet ve bağışlaması. Meleklerin salatı destek ve dua. Bizim salatımız Allah'a yöneliş. Bu yöneliş bazen sadece bir dua, bazen de o bildiğimiz 5 vakitli rekatlı namaz. O yüzden salat namaz gibi katı bir eşitleme yapması biraz kısıtlayıcı olur. Hele hele salatı sadece rekatlarla sınırlamak, o zaman salatın önündeki o anlam ve bağ kurma ruhu kayboluyor gibi geliyor bana. Yani aslında en başta sormamız gereken soru şu. Salat dediğimizde neyi kastediyoruz? Sadece bedensel hareketleri mi yoksa hareketlerle birlikte bir kalp yönelişi mi? Çünkü eğer cevap sadece hareketlerse o zaman kelimenin asıl ruhunu kaçırmış oluruz. Ama eğer yönelişi, dua halini Allah'la bağ kurmayı kastediyorsak işte o zaman salatın anlamı gerçek yerine oturmuş olur. Peki salat kelimesinin anlamı çok yönlü dedik. Ama Kur'an'da geçen ayetler bu ibadetin şeklini nasıl anlatıyor? Şimdi oraya bakalım. Kur'an'da salat kelimesi yaklaşık 100'e yakın yerde geçiyor. Ama burada şaşırtıcı olan şu. Hiçbir ayette tam anlamıyla bizim bugün yaptığımız gibi bir namaz tarifi yok. Ne demek istiyorum? Mesela Bakara suresi 43. ayette şöyle diyor. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle birlikte rükû edin. Bu ayet bize ne veriyor? Namazın önemli olduğunu, zekatla birlikte sosyal adaletin bir parçası olduğunu ve evet rükû gibi bir hareketten bahsediliyor. Ama kaç rekat olacak? Hangi dua okunacak? Ne zaman oturacağız? Hiçbiri yok. Başka bir ayette mesela Hud suresi 114'te gündüzün iki tarafında ve gecenin yakın saatlerinde namaz kıl. Burada da vakitlere dair işaretler var. Gündüzün iki ucu, sabah akşam gibi ve gece. Ama yine net bir sistem yok. Yani kaç vakit, ne kadar sürecek, nasıl başlayacak bunlar hep yoruma açık. Veya İsra suresi 78'de mesela güneşin zevalinden gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Sabah namazda şahitlidir diyor. Burada sabah namazı özellikle vurgulanıyor. Ama tekrar edeyim, kaç rekat, hangi sure, nasıl bir sıra yine yok. Başka ayetler de var mesela. Bakara 238. Namazlara ve özellikle orta namaza dikkat edin. Allah'a saygı içinde durun. Burada orta namaz diye bir şey var. Peki bu hangi namaz? Öğle mi? İkindi mi? Buna bile farklı mezhepler farklı cevaplar veriyor. İşte buradan çıkan şey şu. Kur'an'da salat bir çerçeve. Evet, Allah'a yönelmek, belli vakitlerde durmak, eğilmek,
secde etmek, bunlar önemli. Ama detaylı bir ibadet, el kitabı gibi tarifi yok. Hatta namazın içeriğindeki dualar bile Kur'an'da net değil. Mesela Fatiha'yı biz namazın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Ama Kur'an'da namazda Fatiha okunmalıdır diye bir şey yok. Biliyorsun genelde şöyle bir anlayış var. Kur'an'da namaz kılın dediği için bu kesin bir emir, farz ve tartışılmaz. Ama işin aslında biraz daha yakından bakınca durum o kadar net değil. Evet, Kur'an'da akimussalah gibi ifadeler var. Yani namaz dosdoğru kılın diye çeviriyoruz. Bu ifadeler emir kipinde görünüyor. Doğru. Ama şunu unutmayalım. Arapçada emir kipi demek her zaman zorunlu ibadet etmek değil. Neden? Çünkü Kur'an'da emir kipi bazen ahlaki bir teşvik olur. Bazen bir yönlendirme. Bazen de bağlama göre bir davet. Mesela başka ayetlere bakalım. Anne babaya iyi davranın ifadesi de emir kipiyle geçer. Ama bunu yapmazsan hemen dünyevi bir ceza mı gelir? Hayır. Burada asıl olan şey ahlaki bir çağrı. Namaz için de benzer bir durum var. Mesela Kur'an'da namaz kılın ifadesi var. Önemli bir öğüt ve manevi bir görev gibi veriliyor. Ama namazı kılmazsan ne olur? Cezası ne? Açıkça yazmıyor. Bazı emirlerin arkasından ceza veya azap gibi ifadeler gelir. Mesela zina, hırsızlık, içki gibi konularda oralarda net uyarılar var mesela. Bunu yapmazsan cezalandırılırsın. Ama namaz için böyle bir tehdit yok. Sadece ahiretle ilgili genel uyarılar var. Namaz kılmayanların ciddiye alınmayacağı, kalplerinin karardığı gibi. Yani dünyadaki karşılığı değil, ahlaki ve manevi bir tarafı öne çıkıyor. İşte bazı alimler bu yüzden diyor ki Kur'an'daki namaz kılın ifadeleri emir gibi görünse de esasen bir ahlaki çağrı, bir ruhsal öneridir. Bu demek değil ki namaz önemsiz. Hayır. Kur'an'ın bu çağrısı çok güçlü. Ama bu çağrının ardında bir ceza, bir tehdit yok. Asıl vurgu insanın Allah'la bağ kurması, kendini toparlaması, ahlaken ve ruhen güçlenmesi. Aslında bence en önemli kısım bu. Namaz Kur'an'da zorunlu bir emir değil ama ruhu besleyen, insanı kötülükten koruyan bir yönlendirme. Namaz kılan kendini Allah'a açan biri olur. Ama kılmadığında başına bela gelir gibi bir tehdit yok. Bu da bize şunu söylüyor. Kur'an'ın dili korkutmak değil, bilinçlendirmek. Zorunluluk yok mu? Var elbette. Ama o bağlamla ve niyetle ilgili. Namazda niyetin samimiyeti, hareketlerin içtenliği çok daha önemli. Sonuç olarak şunu diyebilirim ki Kur'an'daki namaz kılın ifadeleri evet çok güçlü bir davet. Ama bu davetin asıl hedefi korkuyla değil farkındalıkla yaşanması. Namaz bu yüzden bir fardan çok bir yaşam biçimi, bir ruhsal alışkanlık gibi anlatılıyor. Ve bence asıl güzellik de burada. Tam burada merak ettiğimiz şey şu oluyor. Peki ilk dönem Müslümanlar nasıl namaz kılardı? Yani daha vahiy yeni yeni inmeye başlamış. Ortada fıkıh kitapları yok, mezhep yok. Namaz nasıl bir şeydi? Aslında Mekke dönemiyle başlamak lazım. İlk inen ayetlerde salat emrediliyor ama nasıl kılınacağı yok. O yüzden ilk Müslümanların namazı çok daha sade ve esnekmiş. Bazı rivayetlere göre Mekke'de sadece 2 vakit namaz kılınıyordu. Sabah ve akşam. Kur'an'da da sabah ve akşam dualarının ön plana çıktığını görüyoruz. Cemaat de namazda çok yaygın değildi. Daha çok bireysel bir dua ve teslimiyet hali gibi düşün. Mesela peygamber sabah ve akşam namazlarını evde veya Kabe çevresinde kılıyordu. Ama cemaatle kılmak henüz farz gibi düşünülmüyordu. Rekat sayısı hangi sure okunacak, nasıl selam verilecek bunların hiçbiri sabit değildi. Namazın içindeki dua bile net değildi. Fatiha'yı mı okuyorlardı, başka dualar mı? Orası biraz açık uçlu kalmış. Sonra Medine'ye hicret ediyorlar. Orada toplum düzeni kuruluyor ve yavaş yavaş namaz daha sistemli bir hale geliyor. Mesela artık ezan şekilleniyor. Peygamber sahabelerle birlikte nasıl namaza çağıracağını tartışıyor. Rivayetlere göre Bilal'e ezanı öğretiyor. Bu da namazın toplumsal yönünü güçlendiriyor. Vakitler de artıyor. 5 vakit namaz rivayetlerle birlikte yerleşiyor. Ama bak bu 5 vakit sistem Kur'an'da açıkça yazmıyor. Bu tamamen rivayetlerden ve peygamberin pratiğinden geliyor. Hatta bazı rivayetlerde önce 50 vakit namazın farz kılındığı, sonra peyderpey 5'e indirildiği anlatılıyor. Burada bile işin içinde sembolik bir anlatım var. Yani Allah'ın kullarına rahmetini, kolaylık sağlamasını anlatan bir hikaye gibi düşün. Bir başka ilginç detay, ilk dönemlerde namazın içeriği daha çok kalpten gelen bir dua gibiydi. Şekil oturmadığı için biraz daha özgür bir alan gibiydi. Herkes Allah'a kendi bildiği gibi yöneliyor, eğiliyor, secdeye kapanıyor. Ama zamanla topluluk büyüdükçe birlik sağlanması için ortak bir şekil belirlendi. Bu kötü mü? Hayır. Ama şunu unutmamak lazım. Namazın özü şekilden çok Allah'a yöneliş. Ve belki de asıl mesele şu. O ilk yıllarda insanlar kaç rekat, hangi dua diye takılmaktan çok Allah'la bağlantıyı kurmaya odaklanıyordu. Şekil sonradan geldi. Ama asıl olan o kalbin yönelişiydi.
Şimdi namazın 5 vakit olmasıyla ilgili en çok anlatılan hikaye konuşalım. Miraç meselesi. Hepimiz duymuşuzdur. Peygamber bir gece Mekke'den Kudüs'e götürülüyor. Oradan da göğe yükselip Allah'la görüşüyor. Meleklerle konuşuyor ve bir yolculukta namazın 5 vakit olarak farz kılındığı söyleniyor. Peki bu anlatımın aslı ne? Kur'an'a bakalım önce. Kur'an'da da sadece İsra olayı anlatılır. Kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten uzaktır. İsra 1. ayet. Burada gece yolculuğu var. Yani Mekke'den Kudüs'e gidiş. Buna İsra diyoruz. Ama Kur'an'da göğe yükselme, Allah'la konuşma, 5 vakit namazın farz kılınması gibi detaylar yok. Bazı ayetler, özellikle Necm suresi, Siddetül Münteha anlatımları gibi sembolik ifadeler içerir. Ama yine de 5 vakit namaz burada verildi gibi bir cümle yok. Peki bunlar nereden geliyor? İşte burada devreye hadis kitapları giriyor. Buhari, Müslim gibi eserlerde uzun uzun anlatılan Miraç rivayetleri var. Orada Cebrail eşlik ediyor. Gök katları, melekler, peygamberlerle buluşmalar ve en sonunda Allah'la görüşme kısmında namaz 5 vakte indiriliyor. Hatta bu anlatımda şöyle denir. İlk başta 50 vakit olarak veriliyor. Sonra peygamber dönüp Musa peygamberin tavsiyesiyle Allah'tan azaltmasını istiyor. Ve sonunda 5 vakit olarak kalıyor. Ama sevabı 50 vakit gibi kalıyor. Şunu netleştirelim. Bu anlatımın Kur'an'da yeri yok. Bu rivayetler peygamberin yaşadığı manevi tecrübeyi ümmet için kolaylaştırılma mesajını sembolik bir şekilde anlatıyor olabilir. Bazı sahabeler bile bu anlatımları duyduklarında bu rüya mıydı, bedeniyle mi oldu diye tereddüt etmiş. O yüzden bu konu İslam tarihinde hep tartışmalı olmuş. Bugün bizim 5 vakit namaz dediğimiz ibadet düzeni işte bu rivayetlere dayanıyor. Kötü mü? Hayır. Sonuçta peygamberin uygulaması. Toplumu birleştiren bir sistem olmuş. Ama bu Kur'an'da yazıyor demek değil. Bence burada asıl olan önemli şey şu. 5 vakit sistem İslam toplumunun düzenli ibadet konusunda birleştirilmiş. Ama bunu kesinlikle Kur'an'da yazılı gibi göstermeye gerek yok. Çünkü Kur'an'da asıl uygulanan şey namazın kalpten kılınması, ruhen yöneliş. Yani 5 vakit namazın özü, günün akışını kesip Allah'ı hatırlamak, kendine gelmek, bir durup düşünmek. Bunu peygamberin öğretisiyle 5 vakitte yapmak güzel bir gelenek. Ama asıl olan yine de o ruhsal bağlantı, o samimi yöneliş. Şimdi şöyle bir soru var. Namazın içinde yaptığımız o hareketler, ellerimizi açmak, rükû etmek, secdeye kapanmak, bunlar sadece İslam'a mı ait yoksa daha eski kültürlerde de var mıydı? Aslında elleri açmak, göğe doğru dua etmek çok eski bir sembol. Sadece Araplara özgü değil, Mezopotamya'dan eski Mısır'a kadar birçok toplumda eller açılarak dua edilirdi. Bu hareketin evrensel bir dili var. Teslimiyet. Yani ey yüce güç, sana açığım, senden yardım istiyorum demek gibi. İslam öncesi toplumunda da elleri açarak dua etmek yaygındı. Kabe etrafında tavaf ederken putlara dua ettiklerinde ellerini açarlardı. Kur'an bile anlatıyor. Denizde sıkışınca Allah'a ellerini açıp dua ederler. Karaya çıkınca unuturlar. Ankebut suresi 65. ayet. Peki rükû ve secde? Mesela Yahudilerde rükû gibi eğilerek dua etme geleneği var. Hristiyan mistiklerinde de secdeye benzeyen diz çökme ritüelleri var. Hatta Hinduizm'de bile yere kapanarak ibadet etme formlarını görebiliyoruz. Yani bu hareketler insanın doğal saygı ve teslimiyet dilinden türemiş gibi. Başını eğmek, tevazu, yere kapanmak, mutlak teslimiyet. Peki İslam'ın farkı ne? İslam bu hareketleri alıp bir sistemin içine yerleştiriyor. Kıyam, rükû, secde artık belli bir sırada ve anlam bütünlüğün içinde. Yani sadece fiziksel değil, ruhsal bir yolculuk gibi. Ayakta dimdik durmak, ben buradayım, eğilmek, sen yücesin, yere kapanmak, ben sana teslimim. Bu yüzden diyebiliriz ki eller açarak dua etmek, rükû, secde bunlar evrensel semboller. İslam'da ise bu semboller bir ibadet düzeni olarak birleştirilmiş ve manevi bir derinlik verilmiş. Bence asıl mesele şurada. Bu hareketler her yerde var olabilir. Ama İslam'ın yaptığı şey bunları sıradan hareketler olmaktan çıkarıp bilinçli ve anlamlı ibadet haline getirmek. Ne zaman ki secde vücut hareketi olur, işte o zaman o eski anlamı da kaybederiz. Ama içten bilinçli yaparsak o zaman secde bile bir insanın iç dünyasını yansıtan güçlü bir sembol haline geliyor. Tam burada asıl meseleye geliyoruz. Bizim bugün kıldığımız namaz. Gerçekten ne anlama geliyor? Bir şekil mi yoksa daha derin bir anlamı mı var? Bugün sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı her birinin vakti, rekat sayısı, hangi sureler okunur, nasıl oturulur hepsi net. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama işte kritik soru şu. Bunların kaynağı ne? Kur'an'da dedik ya
Vakitler ima edilmiş ama net olarak şu kadar rekat gibi şeyler yazmıyor. Hatta Fatiha bile zorunlu bir parça olarak geçmiyor. O yüzden bugünkü namaz şekli, yani sistemli 5 vakit ve detaylı rekatlardan tamamen peygamberin uygulamaları ve sahabe neslinin devam ettirdiği rivayetlerden geliyor. Bu kötü bir şey değil aslında. Çünkü her topluluk ortak bir ibadet şekliyle birliğini korur. Ama burada önemli olan bunu bilmek. Yani Kur'an'da aynen yazıyor demek doğru olmaz. Kur'an çerçeveyi çiziyor. Allah'a yönelin, arının, kendinizi toparlayın. Ama şekil, yani sabah 2 rekat, öğle 4 rekat, bunlar hep sünnet ve uygulama ile şekillenmiş. Asıl önemli olan ise bu şeklin ruhu kaybetmemesi. Çünkü bizde bazen şekil çok öne çıkıyor. Sabah namazı tamam, öğle namazı tamam. Peki ya ruh halimiz? Namaz dediğimiz şey aslında bir farkındalık ibadeti. Gün içinde sürekli savruluyoruz. İş, stres, hayat derdi. Namaz o savrulmayı kesip seni merkeze sokuyor. Allah'ı hatırlatıyor. Kendini hatırlatıyor. Mesela secdeye kapanmak sadece alnı yere değdirmek değil. Ben senden başka kimseye teslim olmam demek. Rükû, boyun eğmek. Ama kime? Sadece Allah'a. Kıyam, dik durmak. Ama nasıl? Kendinden emin bir şekilde ama kibirden uzak. İşte bu yüzden diyorum ki şekil önemli. Çünkü şekil toplumu birleştiriyor, düzen veriyor. Ama asıl mesele şeklin ötesindeki niyet ve farkındalık. Bunu kaybettiğimizde namaz sadece bir sayılar bütünü olur. Rekatları tamamladın diye bitecek bir şeymiş gibi. Oysa namaz bir iç yolculuk. Allah Kur'an'da namazı çirkinlikten ve kötülükten uzaklaştırın, bir kalkan gibi anlatıyor. Ankebut suresi 45. Yani sadece yapılmış için kılınan bir ritüel değil. İnsanın kendisini dönüştürmesi gereken bir hal. Sonuç, namaz şekliyle güzel bir ibadet sistemi. Evet, ama ruhunu unutmamak lazım. Çünkü şekil ruhsuzsa ibadet de ruhsuz kalır. Şimdi burası da çok ilginç ve belki de bazılarımızın içini biraz rahatsız eden bir konu. Hep duyduk. Namaz kılmazsan başına bela gelir. Çocukken korkutmak için bile söylenir. Namaz kılmazsan başına taş yağar. İşlerin yolunda gitmez. Peki bu doğru mu? Kur'an'da böyle bir şey var mı? Cevap çok net. Hayır, yok. Kur'an'da namazı terk edenler için uyarılar var. Ama hep ahiret bağlamında. Mesela Müddessir suresinde sizi cehenneme sürükleyen ne diye sorulunca biz namaz kılmazdık diyorlar. Yani burada konu ahiret. Maun suresinde de namazını ciddiye almayanlar eleştiriliyor. Ama yine dikkat. Orada da konu dünyadaki bela değil. İkiyüzlülük, riyakarlık gibi manevi bozukluklar. Hadislere baktığımızda evet, namazın dinin direğidir. Namazda küfür arasında bir çizgi vardır gibi ifadeler var. Ama yine de dünyada başına bela gelir gibi somut tehdit yok. Peki o zaman bu inanış nereden çıktı? Bence 2 kaynağı var. Birincisi tasavvufi metinlerdeki mecazi anlatımlar. Orada namaz kılmazsan kalbin kararır, şeytan yaklaşır, rızkın daralır gibi ifadeler var. Bunlar aslında kalbi uyarı ifadeler. Sembolik dil. Ama halk arasında bunlar zamanla gerçek ve korkutucu gibi algılanmış. İkincisi ise sosyal kontrol. Yani insanları ibadete yöneltmek için namaz kılmazsan kötü olur gibi korku cümleleri üretilmiş. Çocukken bile derlerdi ya, namaz kılmazsan annen ölür. İşte bu tamamen kültürel bir şey. Kur'an'la ilgisi yok. Kur'an'ın namaza bakışı çok daha derin ve kişisel. Orada bela gelir gibi bir korku yok. Ama namazın insana kötülükten uzaklaştıran bir ibadet olduğu vurgulanıyor. Yani namaz bir musibet savar tılsım değil. Asıl görevi seni ahlaken yükseltmek, seni diri tutmak, seni Allah'la irtibatlı bir insan yapmak. Mesela Rum suresinde ne diyor? İnsanların elleriyle yaptığı bozgunculuk yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Burada bela ibadet eksikliğinden değil, toplumsal adaletsizlik ve zulümden doğuyor. Kısacası namaz kılmazsan başına bela gelir gibi söylemler korku temelli halk anlatısı. Kur'an'da ise esas mesele namaz seni korur, sana ahlaki denge kazandırır. Bunu korkuyla değil, anlamayla ve gönüllü olarak yapmak, işte asıl mesele bu. Geldik asıl söze. Bütün bu konuşmaların vardığı yer aslında burası. Namaz nedir? Bizim için ne ifade ediyor? Çoğumuz için namaz çocukluktan beri bize öğretilen bir görev gibi. Sabah 2, öğle 4, tamam kıldım bitti. Ama namaz sadece bir görev mi? Şunu açıkça söyleyelim. Namazı sadece korku üzerinden kılarsak, mesela kılmazsam başıma kötü şeyler gelir diye, işte o zaman namaz içi boş bir şekle dönüşür. Kur'an'a göre namazın amacı bambaşka. Bizi hatırlatmak, Allah'ı, kendimizi, dünyada savrulduğumuzu. Düşünsene, gün boyu koşturuyoruz. İş, para, hayat telaşı, bir yerde durmak, Allah'a yönelmek. Bu bir sığınak gibi aslında. Ve namaz aynı zamanda bir karakter terbiyesi. Kur'an'da der ki gerçekten namaz çirkinlikten ve kötülükten alıkoyar. Ankebut 45. Yani namaz seni kötü alışkanlıklardan koruyan bir kalkan gibi. Ama işte o kalkan sadece şekille değil, kalpten gelen niyetle oluşuyor. Çünkü secdeye kapanmak sadece alnı yere değirmek değil. Allah'tan başka kimseye teslim olmadığını söylemek. Rükû etmek sadece
sırtı eğmek değil, alçak gönüllülüğün sembolü. Bunu gerçekten fark ederek yaptığında namaz sadece bedensel bir ritüel olmaktan çıkar. Senin ruhunu besleyen bir farkındalık haline geliyor. O yüzden bence namaz korkudan değil, bilinçten beslenmeli. Çocuklara da gençlere de bunu anlatmak gerekir. Çünkü korku bir yere kadar insanı itebilir. Ama sevgi ve anlayış seni orada tutar. Sonuç, namaz şekil ve ritüel olarak güzel bir düzen. Ama asıl mesele o şeklin içinde Allah'la bağ kurma niyeti ve kalbin samimiyeti var mı? Eğer bu varsa işte o zaman namaz sadece bir ibadet değil, bir yaşam biçimi, bir iç huzur, bir zihin ve kalp yolculuğu olur. Ve bence Allah'ın da bizden istediği tam olarak bu.